Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Beni önceden beri takip edenleriniz varsa bu konuyla, videonun başındaki konudan da anladığınız üzere ben şu an Zerdüştlerle ilgili, Zerdüştlükle ilgili bir video yapmak istedim. Bunun örneklerini daha önce Türkiye'de de hafiften bir iki videomda bahsetmiştim size. Irak'a gittiğimde de size bu konudan bahsetmiştim. Azerbaycan'a gittiğimizde de bahsetmiştik. Hatta Azerbaycan'da Zerdüştlerin hala yanmakta olan bir ateş tapınağına gidip bir ziyarette bulunmuştuk. İran'a gittiğimde de size Zerdüştlükle ilgili video yapacağımı ve Zerdüştlüğü dilim döndüğünce anlatmaya karar verdiğimi söylemiştim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu videoda anlattıklarım ya da anlatacaklarım resmi bir bilgi değildir ya da benim cahilce gezerken, tozarken ya da internetten, forumlardan, bloglardan okuyup kendim derlediğim demeyeyim ama kaynaklarım ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum ama kendim öğrendiğim kadarıyla size anlatmak istiyorum. Eğer bu konunun detayını merak ederseniz de internetten siz doğrusunu veya yanlışını bulabilirsiniz. Şu an biz belki de Zerdüştlüğün merkezi sayılabilecek, Zerdüştlüğün en eski yaşanmış, belki de Zerdüşt dininin çıkmış olabileceği noktalardan birindeyiz. Yezd şehrindeyiz. Yezd şehri yaklaşık 3000 yıllık, daha eski kayıtlara da dayandığı da düşünülüyor. Zaten Zerdüştlük de en erken geçmiş tarih 3500 yıllık olduğu düşünülüyor. Yani Yezd şehrinin tarihiyle uyumlu bir zaman diliminde var olmuş. Yezd merkezine, eski Yezd'in merkezine 12 kilometre uzaklıkta olan sessizlik kulelerine getirdik. Burası Zerdüştler için önemli bir nokta. Aslında bu sessizlik kuleleri Zerdüştlerin diğer yaşam alanlarında da mevcut bir nokta. Burası Zerdüştlerin ölülerinin gömdüğü bir nokta. Nasıl ölülerini gömmüşler? Buraya nasıl gelmiş? Ne yapmışlar? Onları size anlatmak istiyorum. Şu an arkamda görmüş olduğunuz şu sol tarafta bir tepe var. Onun yukarısında bir kule var. O kulenin adı Sessizlik Tepesi. Daha diyorlardı yanılmıyorsam. Burada insanlar Zerdüştler ölülerini gömüyordu. Ama ilginç bir gömü yöntemi vardı. Şimdi öncelikle bu bulunduğumuz alanın tamamı Zerdüştlükte ölü gömme törenlerinin yapıldığı bir alan. Zerdüşt dinine mensup birisi öldüğü zaman Naseller dedikleri bir kavram var. Bu Naseller müebbet yemiş mahkumlardan da olabiliyor ya da diğer farklı gönüllerden de olabiliyor ama akraba değil bunlar. Ölünün bir akrabası değil. Bu Naseller ölüyü öncesinde hazırlıyor. Zerdüştlük'te hava, toprak, ateş gibi unsurlar kutsal. Ölü de bunlarla buluşacağı için bedeninin kirletilmemesi lazım. Çünkü yaşayan bir canlı, yaşayan bir insan her zaman kirlidir. Temiz olmaya çok layık değildir. O yüzden yaşayan insanın hiçbir şekilde eliyle temas etmesini istemiyorlar. Zerdüştlük'te ölüyle bir canlının temasını istemiyorlar. Öyle ki o yüzden Zerdüştlük'te ölülerini mezara gömmüyorlar. Şu tepede gördüğümüz sessizlik kulelerinin tepesine bırakarak ölülerini akbabalara ya da diğer yırtıcı canavarlara yem ediyorlar. Tamamen eti yendikten sonra farklı işlemlere geçiyorlar. Size şimdi ondan önce buradaki ritüelleri anlatacağım. Şimdi cenaze töreninin yapıldığı bir alana geldik. Burası bir yerleşim yeri değil. Burası Nesalların ölüyü getirdikleri bir nokta. Ölüyü Nesallar taşıyor ve burada ölü bedeni akrabalarıyla son kez buluşuyor. Ölünün yakınları, akrabaları bu bölgede bekliyor. Nesallar ölüyü buraya getiriyor ve son kez burada ritüeller yapılıyor. İşte ölünün gömülmeden de ziyade akbabalara yem edilmeden önceki son ritüelleri burada yapılıyor. Akrabaların ya da ölünün yakınlarının o tepedeki sessizlik kulelerine çıkmak gibi bir şansı yok. Oraya o bahsettiğim en az 2 kişiden oluşan o gönüllü takım, nesallar oluşuyor. Kişinin ağırlığına göre bu 4 kişi de olabilirmiş, 6 kişi de olabilirmiş. Çift rakamlı kişiler ölüyü bu tepeye taşıyor. Akrabalar buraya gelemiyor. Yukarıya çıkamıyor. Çünkü şöyle bir durum var burada da. Ölü yukarıya çıkıyor ve oradaki deliklerden ya da açık alandan nesallar ölünün bedeninin akbabalar tarafından yenmesini bekliyor. Eğer ki akbabalar ölünün ilk önce sağ gözünü yerlerse ölü cennete gidecek. Devam hayatında iyi şeyler yaşayacak. Ama sol gözünü yerse azap var. Azap çekecek. O yüzden akrabalardan ziyade tanımadığı kişiler, gönüllüler tarafından ölüler yukarıya çıkartıp akbabalara yem ediliyor. Daha sonra ölünün ilk önce sağ gözü yenirse ya da sol gözü yenirse hemen yukarıdaki o nesallar aşağıya geliyor. Burada evde bekleyen akrabalarına diyor ki evet ölünün sağ gözü yendi ya da evet ölünün sol gözü yendi diye bir haber veriyor. Şimdi biz Berko ile Zayla, bir önceki bölümde zaten Berko'yu izlediniz, bu bölümde de Berko var. Aynen. Veda etmeden önce Berko'ya bu zirvede bırakalım dedik herhalde. Sessizlik kulelerine geldik. Gerçekten burası bir gezgin için güzel, yani değişik bir şey. O kadar yer gezdik, tamam, şelale gördük, orman gördük. Kültürleri, dinleri, dilleri öğreniyoruz. Bunun yanında da düşünsene dünyadaki ilk
tek Tek tanrılı tanrılı din. Zerdüştlük. İran'dan çıkan bir din. Evet Şu ve anda belki de İran'dayız. belki de Şey gibi çıktığı değil yer. Yani mesela hani işte Müslüman birçok ülke var. Hristiyan birçok ülke var. Budizm, Hinduizmle ilgili birçok ülke var. Zerdüştlüğün ilk çıktığı yer. Aynen. Yes şehri. Özellikle bu saatte buraya geldik. Tam gün batımında sessizlik kulelerinde olmak istedik. Hem görsel bir şölen yaşayalım hem de ilk önce ölü gömme töreninden başlayalım. Ben şu an size Zerdüştlü ölü gömme töreninden ilk başlangıcına doğru anlatıyor olacağım. Şimdi sessizlik kulesinin içerisine girmek üzereyiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz kapıdan içeriye gireceğim. Şu duvarın üstünde, bu yukarıki duvarın üstünde erkeklerin cesetini atıyorlar. Akbabaları yem ediyorlar. Buraya sadece rahip ya da o nasellar, ölüyü taşıyan kişiler ya da rahipler buraya çıkabiliyor. Bu dışarıdaki işte herhangi bir noktada olan deliklerden içerideki ölünün akbabalar tarafından yenmesini izliyorlar. O biraz önce anlattım. Sağ gözünü mü ilk yiyecekler, sol gözünü mü? Çünkü ölünün yakınlarına aşağıda haber bekliyor ve onlara haberi götürüyorlar. Zerdüştlükte daha sonra detaylı değineceğim ama hava, ateş, su, toprak değerli. O yüzden insan bedeni kirlidir. Kötülükler Tanrı tarafından var edilmemiştir. Zerdüştlük ilk bilinen tek tanrılı dini öneren inanç sistemi diyebiliriz. Budizm gibi felsefede de diyebiliriz. Ben böyle tam emin olamadım. Şahsın adıma tam emin değilim. Kitabı falan da var aslında. Kutsal kitabı var aslında. Birçok bölümü yakılmış, yıkılmış. Çok az bir miktarı bugün günümüzde kalmış. Bir felsefe de diyebiliriz. Bu felsefe göre Tanrı kötülüğü yaratmaz ya da Tanrı kötülüğü istemez. Kötülük sadece insanın elinde olan bir şeydir. Onu da dilerse yapar, dilemezse yapmaz. İnsan kötülük yapabilecek bir varlık olduğu için ya da kötü ruha sahip olabileceği için ateşle temas ettirmezler, toprakla temas ettirmezler, suyla ve havayla da temas ettirmezler. O yüzden yırtıcı hayvanlara yem ederler bedeni. O beden gidip doğanın akışı içerisinde yok olur. Kalan kemikleri de buradaki güneş ışınları ya da çölün o yakıcı etkisiyle birlikte tamamen kurur ve beyazlaşır. Ondan sonra böyle bir kireç gibi bir karışımla da biraz sonra göreceğiniz alana bu kemikleri atıyorlar. Daha sonradan da burada bir şekilde damıtma, yağmur sularıyla birlikte bir damıtma sistemi falan yapıyorlar. Böyle ateş, toprak, kum gibi bir sistem yapıyorlar. O yağmur sularıyla birlikte o kemiğin içerisindeki de o pisliği ve kötülüğü bir şekilde damıtıp temizliyorlar. Şimdi yavaştan içeri girelim. Şu an burası en son nokta. Kemiklerin atıldığı yer. Kemik parçaları görebilirsiniz diyorlardı ki evet, gördüğünüz gibi şurada kemik parçası var. Şuralarda var. İçeriye sigara izmariti tatmışlar yani. İlginç insanlar dünyanın her yerinde maalesef. Şuralarda kemik parçaları hala var. İlginç bir akustik var, abla orada konuşuyor. Ben kulağımdan işitiyorum. Mutlaka mikrofonda yüksek ses geliyordur, kusura bakmayın. Bu gördüğünüz çevreye en dış kısma erkekler, bir iç kısma kadınlar ve en üst kısma da çocuklar bırakılıyor. Gömülüyor dediysem yanlış diyorum. Bırakılıyor ve akbabaların gelip, yırtıcı hayvanların gelip onları yenmesini bekliyorlar. Bu ne kadar saat alıyor tam emin değilim. Bazı kaynaklar diyor ki işte bir günde 2 günde yeniyor, ondan sonra kemikleri buraya atıyorlar diyor. Bazı kaynaklar diyor ki işte kemikler orada çok uzun süre kalabiliyor. Çok uzun süre bekleyebiliyor diyorlar. Ama şu kesin, ilk gün içerisinde mutlaka bir hayvan, yırtıcı kuş gelip, genelde akbaba, sağ ya da sol gözünü yiyip buradaki bekleyen o rahipler tarafından görüntülenip, yani görülüp aşağıdaki yakınlarına haber veriliyormuş. Dediğim gibi sağ göz yenirse cennete, sol göz yenirse de onu azap bekleyen bir hayata doğru devam ediyormuş. Şimdi içeriye başkaları da girdi, o yüzden çıktım içeriden. İlginç bir nokta gerçekten. O kadar çok yer gezip görmüş bizler bile buraya geldiğimizde böyle bir tuhaf olduk, yani nasıl bir yerdeyiz? Yani nasıl bir inanç sisteminin, nasıl bir gömülme seremonisi burada gerçekleştiriyor? Gerçekten bunu kavramak, algılamak zor. Çünkü bizim kendi örf ve adetlerimiz yok ya da gezdiğimiz çoğu ülkede böyle bir örf ve adet yok. Şunu düşünün, 1960 yılına kadar yanılmıyorsam, yani 50 yıl öncesine kadar burada hala, 50-60 yıl öncesine kadar burada hala insanlar bu şekilde gömülüyordu. Hani yüzyıllar öncesinin bir hikayesini anlatmıyoruz size. 50-60 yıl öncesinde var olan bu hikayeyi anlatıyoruz. Genelde bu sessizlik kuleleri şehirlerden dışarıya yapılırmış. Şehirlerden dışarıya yapılır ki çünkü buradaki bu ölünün yok edilme süreci hastalıklara sebep olabilecek durumlara yol açabildiği için şehirlere uzak yaparlarmış, ama zamanla şehirler artık bu sessizlik kulelerine yanaşmış. Özellikle Yes şehrinde. Ve o yüzden artık Zerdüştlerin de bu yöntemi bırakma kararı verdikten sonra buradaki Zerdüş kuleleri faaliyetini bitirmiş. Yani 1960 yılından beri burada akbabalara ölüler yem edilmiyor. Ama burada şu an İran'da 50-60 bin civarında Zerdüş olduğu düşünülüyor. Bazı yerlerde farklı rakamlar da var ama 50-60 bin tane insan
şu an hala İran'da yaşıyor. Zerdüştlük dinine sahip. Ve bunlar gömülmek isterse aynı bu şekilde akbabalara ya da yırtıcı kuşlara yemin edilip gömülmek isterse Hindistan'daki bir kas sistemiyle iletişime geçiyorlar. Ve ben öldükten sonra oraya gelip yırtıcı kuşlara yem edilmek istiyorum deniyor. Ve kabul edilirse buradaki Zerdüştler öldükten sonra Hindistan'a gönderiliyor ve oradaki burada zamanda yapılan o faaliyet, o seremomi orada yapılıyor ve orada hayvanlara yem ediliyor. Ama bugün burada tamamen durmuş durumda. Artık burası turistik bir yer olmuş durumda. Şu an buradaki Zerdüştler ölülerini şu şekilde gömüyorlarmış. Toprağa gömüyorlar ama toprakla bedenin yine teması yok. Toprağa ölüyü gömecek kadar yer açtıktan sonra orayı bir betonla kaplıyorlarmış ve betona gömüyorlar. Aslında yine toprağa gömüyorlar. Çünkü niye? Zerdüştlükte toprak kutsaldı. İnsan bedeni ve ruhu kirliydi. İnsan beden ve ruhunu toprakla hala buluşturmadan ölü gömme işlemlerine devam ediyorlar. Şimdi biz sessizlik kulelerini gezdik. Zerdüştlerin ölü törenlerini size anlattık. Berko biraz sonra Tahran'a gidiyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde ara sıra denk geldik. İnşallah yine başka ülkede yine denk geliriz. Adamın enerjisi bomba gibi. Birimizin düğününe gelsin bence, bu iş burada final olsun. Kardeşim sen kızı bul, ben 2 gün sonra düğün yaparım. Ben burada bir daha yaparım düğünü. Şu an Zerdüşt'ü anlatmaya devam edeceğim ama bugün akşam oldu. Hem Berko'yu yollayacağız. Gidiyor Berko, artık aramızdan ayrılıyor. Yarın Yes sokaklarında bugüne kadarki olan Zerdüştlüğün benim öğrendiğim kadarını size anlatıyor olacağım. Görüşürüz şimdilik. Dostlar, şimdi size Zerdüştleri anlatmaya, şu gördüğünüz koskoca dağlar var ya, onun arkasına gidiyorum. Ben Yes şehrindeydim. Yes şehrinin sokaklarını anlatacaktım bunu ama orada Zerdüştlerin çok gizli bir tapınağı, neredeyse hac görevleri gibi yerine getirdikleri bir durum varmış. Bizi kabul ederlerse o dağların eteğindeki tapınağa gideceğiz. Bir haftadır Yes şehrinde bizi Muhammed Rıza misafir ediyordu. Thank you brother, nice to meet you. Muhammed, up. Mamnun. Ha. Neresi? Oh, geldik be. Open, no problem. Piyade. Heh. Aman, adam beni otostopla nereye getirdi ya. Gerçekten şu an çok özel bir yere geldik. Yapma ya, kapalı galiba. Yapma, ta buraya kadar geldim. Çölleri açtım. Adam çok büyük bir iyilik yaptı. Benim buraya getirdi. Açık olsun. Ya girip gezerim de birinden izin almam lazım. Şu an Pire Naraki. Pire Naraki. Abi Zerdüştlerin belki de en eski mekanlarından birisi burası. Baksanıza. Beni çocuk şeyde bıraktı. Bu dağın arkasında bıraktı beni, Couchsurfing'deki Muhammed. Ben oradan 66 kilometre bu dağları dolaştım. Tijeng. Tijeng. Yes, mountain. Old Tijeng. Tijeng Unjost. Ha. Bu etraftaki dağların adına da Tijeng mi ne diyorlarmış. Onları dolaştık işte. Biraz sonra detaylı anlatacağım. Burası neden Zerdüştler için önemli? Şimdi bahsedeceğim ama böyle asıl tapınağın olduğu yer neresi ben de emin değilim. Ya çocuk sağ olsun geldi, gezdirdi. Şimdi ben de geri dönecek. Şey var. Yezde bulunan o klima sistemi burada da var. Asıl tapınağın olduğu nokta tam olarak neresi bilmiyorum ama inanın İslamiyet'le çok benzerliği var. Bu hikayenin de bir şekilde ben Yedi Uyurlara benzettim açıkçası. Zaten Zerdüştlükteki birçok şey var. Arkadaşlar Zerdüştler de bizim gibi namaz kılıyorlar. Onların da namaz ibadetleri var ve bize çok benziyor. Zerdüştlük ya da Zerdüş peygamber milattan önce 1500-2000'li yıllarda yaşadığı düşünülüyor ve 20 yaşında Zerduş ailesinden koparak doğruyu bulmak, doğru yöne gitmek için kendini tam 10 yıllık bir inzivaya çekiyor. Ve bu sırada Ahuda Mazda'yı keşfediyor. Ahuda Mazda ile iletişim kuruyor. Yani vahiy geliyor resmen. Bizdeki gibi vahiy geliyor. 10 yıllık bu sürecin ardından Ahuda Mazda Zerduş peygambere vahiyler yollamaya başlıyor. Daha sonra bu vahiyleri bir kitap haline getirmişler ama yanılmıyorsam
hangi devletin akınları sırasında olduğunu bilmiyorum ama bir devletin akınları sırasında yanılmıyorsam böyle 60-70 ciltlik bu kitap serisinin neredeyse tamamı yok ediliyor ve şu an günümüzde 4 ciltlik bir kısmı kalıyor. Şimdi buranın tarihi şöyle. Zamanın prenslerinden birisi düşmanın akınlarından kaçıyor. Kaçarken de kendini burada buluyor. Tijeng dağlarının eteklerine sığınmaya çalışıyor. Yani burada düşmanlardan saklanmaya çalışıyor ama düşmanlar buraya doğru gelmeye devam ediyor. Yani onlar burada onu bulmak üzere. O arada Naz Bano diye bir prenses diye yanılıyorsam, prensti ya da buraya çıkıyor ve Tanrı Ahura Mazda'ya dua ediyor. Onu kurtarması için. Bu duadan sonra Ahura Mazda, şu an Zerdüşt'teki tek tanrı Ahura Mazda, onun bu isteğini duyuyor. Burada bulunduğu noktada dağı yarıyor. Prensi dağın göbeğinin içine alıyor ve tekrardan kapattıktan sonra da üzerinden bir tane tatlı su kaynağı akıtıyor. Ve gelen düşmanlar burada prensi bulamıyor ya da burada prens olamaz ya diyor. Çünkü etrafı taşla dağla ve taşla kaplanmış ve üzerinden de nehir akıyor. O burada olamaz deyip onu burada aramaktan vazgeçip gidiyorlar. Sonra bir gün bu dağa gömüldü ya prens ya da prenses dağa gömüldü. Burada üstünden akarsu akıyor. Zamanında bir tane belki de deve kervanından bir adam burada gelip bir yerlerde uyumaya çalışıyor. Ve bu sırada da prenses onun rüyasına giriyor. Ahura Mazda tarafından kurtarıldığını, burası onun için özel olduğunu ve burada bir tapınak inşa etmesini rica ediyor. Ve ben şu an olduğum yerde yatıyorum. Ahura Mazda beni kurtardı. Bu tatlı su kaynağının etrafına bir tane tapınak inşa et. Ahura Mazda bizim sesimizi duyduğu yer burası diye. Buraya bir tane tapınak inşa ettiriyor. Yani buranın rivayetlerinden bir tanesi bu. Ben bu anlattıklarım her şey doğru ya da yanlış demiyorum tabii ki. Ben sadece okuduğum kadarını size de görsel olarak anlatmaya çalışıyorum. Burası yani Pire Neraki o zamandan beri de Zerdüştlerin önemli bir tapınma noktası oluyor. Şimdi ben bütün binalara girdim. Tapınak kompleksi tam olarak hangisi anlayamadım. Benim tahminime göre şu an içinde gezdiğimiz noktalar bu hac ibadeti için gelen Zerdüştlere konaklama yeri. Bir yetkili olsaydı da bizi şurayı tam olarak tapınak alanını gösterseydi gerçekten geliş amacım %100 kesin hedefine ulaşmış olacaktı. Şu an biraz çok yorgunum, kusura bakmayın. Gerçekten bu çölde 60-70 kilometre otostopla gelmek zor oldu. Bir kısmı yürüdüm, beklediğim de oldu. Daha önce buraya otostopla gelen olmuş mudur onu da hiç emin değilim. Muhammed çocuk kral ya, beni ta 40 kilometre motorla getirdi. Benim için özel olarak çocuk buraya kadar geldi. Hani ya İranlar gerçekten mükemmel insanlarsınız. Hani anlayıp da dinleyen varsa ya hakkınız ödemez, Allah razı olsun. Vallahi iyice bakındım, hiç kimse yok ya. Belki de şeydir. Buradaki hac ibadet günleri Haziran'ın 3'ü ile 7 arasında. Zerdüştlerin de aslında takvimi ay takvimine yakın. Şimdi dedim ya İslamiyet'le benzerlikleri çok diye. Bir kere ilk tanrı, bir kere tek tanrı var. Peygamber var, vahiy var, namaz var. Buraya geldiklerinde namaz da kılıyorlar ama bizden bir fark var. Bizim gibi Kabe'ye yönünü dönmüyorlar ama gündüz güneşin yönüne doğru namazını kılıyorlar. Güneş olmadanlarda da ateşin yönüne doğru namaz kılıyorlar. Aslında ne güneşe tapıyorlar ne ateşe tapıyorlar. Bizdeki Kabe gibi düşünün ya. Yani kıbleye biz döndüğümüzde kıbledeki şeye tapıyor muyuz? Yani Kabe'ye tapıyor muyuz? Tapmıyoruz. Onlar da aslında güneşe ya da ateşe tapmıyorlar. Sadece güneş ya da ateş onlar için bir işaret, bir yol gösterici, önemli bir sembol. O yüzden gün ışığında gün ışığı yokken ya da ortamda gün ışığı yoksa ateşe doğru ibadetlerini yapabiliyorlar. Yani onlar için kıblenin yönü sadece güneş ve ateş. Ve ikinci bir nokta. Hikayesine tam emin değilim. Burada şeytan taşlıyorlar arkadaşlar. Nasıl taşlıyorlar ya da neden taşlıyorlar? Ahura Mazda onu buraya kabul etmek istediği sırada bir de Zerdüştlük'te kötü bir, aslında iki tanrı gibi ama tam olarak tanrı olmayan bir de kötü bir karakter var. Bu kötü karakter aslında o ilk önce bu yarın içerisinde saklanan o
prensesi kabul etmiyor yanılmıyorsam ve o şeytan karakterinin prensesi kabul etmediğinden dolayı onun bu Gidon Dağları deniyor bir kısmına da. Bu hangisi Gidon Dağı bilmiyorum ama orada yaşadığına şeytana inanılıyor. Hani manevi olarak biz nasıl şeytan taşıyoruz, bir tane direğe taş atıyorsak, burada da buradaki bir noktaya hac ibadetleri döneminde Zerdüştler taş atıyor. Yani buraya ibadet etmeye geliyorlar, namazlarını kılıyorlar, farklı ritüellerini yapıyorlar, müzikli ve çalgılı ibadetlerini yapıyorlar ve burada şeytan taşıyorlar. Ve buranın hikayesi de böyle 7 uydulara tam benzemiyor ama evet, biraz benim için andırıyor. Aslında daha birçok hikaye var Zerdüştlük ile ilgili. Merak edenleriniz varsa ya da merak edin. Dinler tarihi gerçekten ilgi çekici bir konu. Bu çocuk beni otostopla çölün ortasına aldı. Burada bekledik. Çok mahcup oluyorum ya vallahi. Sen Instagram mesaj. Tamam. Haydi memnun. Muhlis sana vardır. Haydi Sana memnun. vardır. Haydi memnun. Selfie foto. Ha okey hadi. Okey. Okey. Haydi memnun. Sana vardır. Merci. Merci. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Haydi. Çok sağ olasın. Gittik geldik. Çok sağ ol. Sana vardır. Selam. Instagram message. Okay, thank you. Allah Tegala. Allah Tegala. Selamat. Bye bye. Merci. Thank you kanka. Allah razı olsun. Eve davet etti. Çok da ısrar etti. Tarif yapmıyordu ama şimdi bizim saat 2 oldu. Ben şimdi artık bu bulunduğum eyaletten çıkıp Kirman eyaletine doğru giriş yapıyorum. Artık orada da bir köy var. Mağarada yaşayan insanlar var. Onu bir sonraki bölümde anlatacağız.